Arkadaşlar selamlar, sevgiler. Define ve Arkeoloji kanalına, daha doğrusu sizin kanalınıza hepimiz hoş geldik. Bugün size arazide bitti denilen yerde aslında işin nasıl yeni başladığını, altın buldum diye sevindiğiniz şeyin aslında sizi nasıl kandırdığını tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bana yorumlarda hocam kazdık toprak bitti, ana kayaya denk geldik, pes ettik demeyin. O ana kaya dediğiniz şey belki de arkadaşlar aradığınız yerin kapağıdır. Eğer hazırsanız arkadaşlar madde yeraltı mühendisliği dersimiz başlıyor. Konu bir arkadaşlar, konu anlatalım. Steril katman, ondan başlayalım. Şimdi arazidesiniz diyelim. Kazı yapıyorsunuz. Toprak bir anda sertleşti. Rengi değişti ve artık içinden ne bir çömlek parçası çıkıyor arkadaşlar, ne de kömür, ne de kemik. Tertemiz, beton gibi bir toprak. Burada yapılan en büyük hata ne biliyor musunuz arkadaşlar? Toprak sertleşti, kesin altına yaklaştık, odaya yaklaştık. Devam edelim demek. Yanlış kardeşim. Bilimsel gerçek şu. Burası steril katmandır. Yani ana topraktır. Burası arkadaşlar insan elinin değmediği, yaratılıştan beri orada duran doğal katmandır. Eğer burası bir tünel girişi değilse buradan aşağıda hiçbir şey yoktur. Arkadaşlar arkeologlar mesela arkeolojide bu steril toprağı gördüğü an kazmayı bırakırlar. Sen de kardeşim enerjini boşa harcama. Tabii makineyle veri almadıysan demek istiyorum. Dünyanın merkezine doğru spor yapma. İnsan izi bittiyse iş bitmiştir demektir arkadaşlar. İnsan izinin olduğu yerler işimize yarar. Yani onu demek istiyorum. İkinci konumuz mika ve pirit. Yani aptal altını derler bilirsiniz. Gelelim arkadaşlar en çok can yakan konuya. Dere yatağındasın veya işte kazı yapıyorsun. Toprağın içinden pırıl pırıl parlayan sarı pullar gördün mesela. Gözlerin parladı tabii. Hocam toprak altın tozu kaynıyor dedin mesela. Dur orada kardeşim. O parlayanlar büyük ihtimalle aptal altını dediğimiz mika veya pirittir. Peki nasıl ayırt edeceksin? Çok basit arkadaşlar. 2 tane test var. Birincisi gölge testi. Elinle üzerine gölge yap. Eğer parlaklığı aniden sönüyorsa arkadaşlar o mikadır zaten. Gölgede bile sarı olarak parlar arkadaşlar. Kendi rengini gösterir. Işığa ihtiyaç duymaz. İkincisi arkadaşlar iğne testi. İğne ile o sarı parçaya bastır. Eğer parçalanıp toz oluyorsa pirittir veya işte bir şeyle böyle vur. Ama ezilip sakız gibi şekil değiştiriyorsa arkadaşlar işte o zaman tebrik ederim sizleri. Çünkü o altındır. Boşuna heyecanlanıp tonlarca toprağı elemeyin. Bu testi yapın arkadaşlar. Üçüncü konumuz arkadaşlar üçgen alınlık. Kapının üstündeki o gizli sır yani. Arazide arkadaşlar büyük bir taş duvarın veya işte yığma taşların arasında taşların üçgen şeklinde dizildiği bir boşluk gördünüz diyelim. Buna defineci efsanesi ne der? Bu üçgen işareti hazineyi gösteriyor, yön veriyor der değil mi? Hayır kardeşim. Bilimsel gerçek şu. Bu bir yük hafifletme üçgenidir. Yani antik mimarlar kapının üstündeki o devasa taşın yani lento dediğimiz o taşın ağırlığı kapıyı çökertmesin diye yükü sağa sola dağıtmak için oraya boşluklu bir üçgen örerlerdi. Saha sırrı şudur arkadaşlar. Eğer böyle bir duvarda böyle bir üçgen görüyorsan hemen altına bakın arkadaşlar. Devasa bir giriş kapısı veya mezar odası girişi tam ayaklarının altındadır demektir. O üçgen aşağıda boşluk var, çökmesin diye yaptım diye aslında bağırıyor sizlere. Dördüncü konumuz arkadaşlar kehriz, kanat. Bunlar su tüneli mi arkadaşlar? Yani şöyle diyelim arkadaşlar yamaçta belirli aralıklarla dizilmiş çöküntüler veya kuyu ağızlar gördünüz mesela. Sıralı mezarlar buldum diye sevinmeyin. Bu büyük bir ihtimalle bir kehriz yani su tüneli sistemidir. Yeraltı suyunu kilometrelerce ötedeki köye işte veya nereye ise işte taşımak için yapılmıştır. O kuyular da hava bacasıdır.
Bu tüneller arkadaşlar bazen savaş zamanı kaçış tüneli olarak veya hazine saklamak için kullanılmıştır. Ama ipucu şu: eğer tünelin içinde su yoksa ve duvarlarında nişler, yani küçük böyle oyuklar varsa, o tünel arkadaşlar sonradan kullanım görmüştür demektir. Ama sadece su izi varsa ve dümdüzse demek ki boştur arkadaşlar. Risk almayın. Çökme riski çok yüksektir demektir. Dikkat edin. En önemli şey sağlıktır. 5. konumuz arkadaşlar metan ve tılsım. Neden bayılıyorlar? Şimdi bir mağaraya veya kuyuya girdiniz diyelim. Aniden başınız döndü, mideniz bulanmaya başladı veya arkadaşınız bayıldı diyelim mesela. Hemen cinler çarptı, tılsım var veya işte neyse bu gibi şeyler demenize gerek yok arkadaşlar. Olay tamamen kimya. Arkadaşlar metan gazı, karbondioksit ve hidrojen sülfür zehirlenmesi yaşıyorsunuz demektir. Kapalı alanlarda yüzyıllarca biriken organik çürüme gazları tabana çöker arkadaşlar. Siz girdiğinizde bu zehri solumaya başlarsınız. İçeri girmeden önce bir ipe bağladığınız yanan mumu aşağı doğru böyle sarkıtın. Mum sönerse veya alevi garip şekilde böyle titremeye başlarsa veya maviye dönerse asla girmeyin arkadaşlar. Orada demek ki ölüm var. Bunu unutmayın. Tılsım değil, gaz öldürür arkadaşlar. Tılsım tabii ki olduğu zaman her türlü anlarsınız. Paranormal olaylar olmaya başladığı zaman onu orada bırakmanız gerekiyor. Onu da unutmayın. 6. konumuz arkadaşlar görüş hattı. Gözcü kuleleri yani. Şimdi diyelim ki bir tepede eski bir temel buldunuz. Bir şeyin temeli. Etrafında ne mezar var ne de yerleşim. Burası bir gözcü kulesidir arkadaşlar veya iletişim noktasıdır. O noktadan etrafa bakın. Mutlaka karşı tepede veya uzakta başka bir kuleyi görüyor olmalısınız. Gözükür olur yani. Bu yapılar arkadaşlar tek başına olmazlar çünkü. Bir ağın parçasıdır yani, onu unutmayın. Yani arkadaşlar büyük bir ihtimalle hazine o tepede değil. Hazine bu kulenin koruduğu aşağıdaki ana yolda veya kervan geçiş noktasındadır. Kule sadece gözdür arkadaşlar, gözcüdür. Kasa değildir yani. Aşağıdaki o yola inin. Olay oradadır yani veya çevresindedir. Bu bilgiler arkadaşlar sizi hem boşa kazmaktan hem de can güvenliğinizi tehlikeye atmaktan koruyacaktır. Biz burada doğruları konuşuyoruz arkadaşlar. Bazıları gibi hayal satmıyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Arazide çok dikkatli olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Rastgele.